Arkadaşlar merhaba. Bu deneyimizde bir prizmanın en küçük sapma açısını bulup prizmanın kırılma indisini hesaplamaya çalışacağız birlikte. Şimdi şu klasik şekil 1'e bakalım. Bir şekildeki gibi bir ışın alfa 1 açısıyla prizmanın, üçgen bir prizmanın üstüne geldiğini varsayalım ve prizmayı alfa 2 gibi bir açıyla terk etsin. Burada sapma açısı D ile gösteriliyor. Eğer kırılma indisi ve sapma açısı arasındaki ilişkiyi bulursak oldukça faydalı bir deney yapmış olacağız demektir bu. Ancak bu sapma açısının alfa 1, alfa 2 ve prizmanın tepe açısı A ile ilişkisi veren şu formülü kullanabilirsiniz. Bu formülü derste türetmiştik hatırlıyorsanız. Şimdi burada alfa 1 x ekseninde olacak şekilde ve sapma açısını y eksenine koyduğumuz zaman şöyle bir grafikle karşılaşıyoruz. Burada gördüğünüz gibi grafik belli bir yerde minimum yapıyor. Bu minimum sapma açısı anlamına geliyor. Eğer bu minimum sapma açısını ölçtüğünüz zaman kırılma indisiyle direkt minimum açı arasındaki ilişkiden, şu ilişkiden direkt malzemenin kırılma indisini bulmak mümkün. Deneyde ne yapacağız? Deneyde arkadaşlar elimizde bir lazer kaynağımız var. Şurada gördüğünüz gibi. Direkt önce normal bolun sıfırdan gelme açısını hesaplamamız gerekiyor. Şu şekilde. Sonra buraya prizmamızı yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi belli bir sapma değeri gösteriyor. Şimdi prizmanın açısını değiştirelim birlikte. Şimdi bakınız sapma açısı değiştirdiğinde bakın ne yaptı? Tekrar ben büyüdükçe büyüdü. Tekrar şöyle bakın döndürüyorum diğer tarafa. Burada bakın bir durmaya geldi. Sapma açısı tekrar büyümeye başladı. Burada sapma açısından kasıt şudur. İlk bizim doğrultumuz şuydu. Bu doğrultudan şu aradaki açıklığı kastediyoruz. Bu açıklık bizim için sapma açısı olacaktır. Ve bu sapma açısı dikkat ederseniz önce küçük bir değerden geçiyor. Şöyle bakın tekrar büyümeye başlıyor. Ne tarafa doğru çevirirsem çevireyim. Önce bir minimumdan geçip büyümeye başlıyor. Peki nasıl ölçeceğiz? Deneyimizde önce 30 derece için başlayacağım. Bunun için prizmamızı şu şekilde yerleştiriyorum. Burada yansımanın gelme açısı ve şuradaki yansıma 60'a denk getireceğiz. Çünkü bu gelme açısı 30 derece olacaktır. Bunun için ikisinin ortalaması olması gerekiyor. Hatırlarsanız 60 derece. Ve 60 dereceden sonra ilk yapacağımız şey şu. Burada grafik kağıdı, milimetrik grafik kağıdı üzerinde x eksenini bu tarafta gösteriyorum. Y ekseni ise bu tarafta gösteriyorum. Ve ilk 30 derece için şu anda 30 derece gelme açısına göre lazerin kırıldıktan sonraki lazerin noktalarını kağıt üzerinde işaretliyorum. Ve bunlara ilk işaretlediğim noktaya koordinatlarına x1, y1, ikinci işaretlediğim noktanın koordinatlarına x2, y2 olarak adlandırıyorum. Sonra bunu şu tabloya yerleştiriyorum. Buradan açıyı hesaplamak mümkün. Çünkü tablomuzda çok açık bir şekilde görülüyor. Yansıma iki noktası bilinen doğru denkleminden doğrunun eğimini tespit etmek oldukça kolay. Şimdi açıyı değiştiriyorum. Örneğin biraz daha büyütüp 70 dereceye geldiğim zaman aslında gelme açısı 35 derece oluyor. Malum buradaki yansımanın yarısını alıyorduk. Bu durumda bakın açı değişmeye başladı. Buradaki x1, y1 ve x2, y2 noktasını tekrar hesaplayıp tablomuzda yine yerine yerleştiriyorum. Ve buradan gene sapma açısını buluyorum. Yani şuradaki açıyı bu formülden yine bulmak mümkün. Şu koordinatlara sadık kalmak şartıyla. Unutmayın buradaki noktalar milimetrik değerler olduğu için orada da milimetre olarak yazmanızda fayda var. Daha sonra açıyı 80 dereceye, daha doğrusu 40 dereceye getirmiş oluyorum. Bunun yarısına. Sonra 90 derece yani 45 dereceye getirmiş oluyorum. Bu şekilde beşer beşer arttırarak 75 dereceye kadar geliyoruz ki burada en fazla gelebileceğimiz açı 140 derece olacaktır. Şöyle gösterelim. Buraya kadar gelebiliriz. Buradaki bütün değerleri ölçerek bir grafik elde edeceğiz. Bu grafikte dikkat ederseniz x ekseninde gelme açısı, yani şuradaki açıyı kastediyoruz. Bu açı. Y ekseninde sapma açısı olacaktır. Gelme açısına göre. Grafiği verilen datalara göre çizdirdiğimiz zaman, şu tabloyu doldurduğumuz zaman böyle bir şey olacak tabi. Burada her bir noktanın açısı hesaplandı. İki noktası bilinen doğru denkleminden ve şöyle bir grafik elde edeceğiz. Bu elde ettiğimiz deneysel noktaları bir numaralı denkleme, yani şu denkleme fit ettiğimiz zaman fitte sadece serbest bir parametremiz var. O da kırılma indisi. Kırılma indisini buradan fit yaparak çözümleyeceğiz.